Laira kasabası, dünyanın en ücra köşelerinden birinde, eski ormanların derinliklerinde, sisli dağların eteğinde kıvrılan, zamanın neredeyse hiç dokunmadığı bir yerdi. Haritalarda bile zor bulunan bu kasaba, yüzyıllardır sadece kendi halinde değil, aynı zamanda dış dünyadan izole bir şekilde kendine özgü bir geleneği yaşatıyordu, yaz ayini. Her yıl, yaz gündönümünün en uzun gününde, kasabanın tüm sakinleri meydanda toplanır ve, piyango, çekilirdi. Ancak bu piyango, kimseye para ya da mal mülk kazandırmazdı. Aksine, bir cana mal olurdu. Bu yılki ayin, özellikle gergin bir bekleyişle başlıyordu. Son 10 yıldır ilk kez, kasabanın yerlileri dışında, dış dünyadan, misafirler, de bu törene katılmak üzere gelmişti. Her biri kendi sırlarıyla, kendi geçmişleriyle ve Laira'nın bilinmeyen çekimine kapılmış bir şekilde buradaydı. Elias Thorne, İrlandalı, yaşlı ve yıpranmış bir tarih profesörü. Yıllardır Laira'nın efsanelerini araştırıyordu. Ayinin gerçek kökenlerini ortaya çıkarmayı saplantı haline getirmişti. Sakin görünüşünün ardında, kaybettiği ailesinin anısıyla boğuşan, geçmişin gölgelerinden kaçan bir adamdı. Karısı ve kızı, uzak bir ülkede benzeri bir geleneğe kurban gitmişti ve Elias, Laira'daki bu ritüelin ardındaki gerçeğin, kendi trajedisiyle bir bağlantısı olduğuna inanıyordu. Anya Petrova, Rus, genç ve kararlı bir gazeteci. Laira'nın, garip gelenekleri, hakkında duyumlar almış ve kariyerinin zirvesine çıkmak için büyük bir haberin peşindeydi. Cesur ve gözü pek olsa da, genç yaşta tanık olduğu trajik bir olayın derin izlerini taşıyordu, bir dönem komünist rejim tarafından, anlaşmazlık yaratma potansiyeli, olduğu gerekçesiyle ortadan kaldırılan babasının adaleti arayışı onu buraya sürüklemişti. Kenji Tanaka, Japon, Zen felsefesine düşkün, sakin ve gözlemci bir gezgin. Amacı, dünyanın farklı kültürlerinin, yaşam ve ölüm, ritüellerini belgelemekti. Kenji, içsel huzur arayışı içinde, modern dünyanın gürültüsünden kaçarak bu kadim kasabaya gelmişti. Küçük yaşta depremde ailesini kaybetmiş, bu da onu ölümün doğasını anlamaya itmişti. Laira'daki ritüeli, belki de kendi ruhunun cevaplarını bulmak için bir fırsat olarak görüyordu. Fatima El-Amin, Faslı, şifacı ve bitki bilimci. Laira'nın doğal kaynaklarının, özellikle de şifalı otlarının peşindeydi. Eski bilgileri modern bilimle birleştirmeye çalışıyordu. Fatima, köyünde çocukken yakalandığı nadir bir hastalığa, bir bitki bilimcinin bulduğu bir tedaviyle şifa bulmuştu. O günden beri, hayatını bitkilerin ve doğanın bilgeliğine adamıştı. Laira'nın ormanlarında, belki de insanlığın unuttuğu şifalı bir bilgiyi bulabileceğine inanıyordu. Amelia, Millie, Vance, Amerikalı, parlak ama kayıp bir yazar. Laira'ya, büyük babasının eski günlüklerinde bulduğu ipuçlarını takip ederek gelmişti. Büyük babası, yıllar önce bu kasabayı ziyaret etmiş ve gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Millie, büyük babasının kaderini aydınlatmak ve belki de yeni bir roman için ilham bulmak umuduyla buradaydı. Ailesi, büyük babasının kayboluşuyla ilgili hiçbir zaman konuşmamış, bu da Millie'nin içinde çözülmemiş bir düğüm bırakmıştı. Güneş tepede parlıyor, ancak kasabanın meydanı bir huzursuzluk bulutuyla örtülüydü. Eski taş binalar, suskun tanıklar gibi dizilmiş, ortadaki yıpranmış kuyu ise derin bir geçmişin fısıltılarını taşıyordu. Kasabanın yaşlısı, kukuletalı pelerinleriyle, yüzlerinde okunması güç ifadelerle ayaktaydı. En başta ise, ayini yöneten, Laira'nın muhtarı Marius Blackwood vardı. Yüzü demir gibi sert, gözleri ise yaşının aksine keskin ve deliciydi. Onun ailesi, yüzyıllardır bu ritüeli denetleyen kadim soydan geliyordu. Marius, ağırbaşlı bir şekilde meydandaki kalabalığı süzdü. "Yine bir yıl geçti," dedi sesi, havayı yararak. "Yine yaz ayininin zamanı geldi. Geleneğimiz, bizden önce gelenlerin mirasıdır. Bizi koruyan, toprağımızı bereketli kılan, Laira'yı bu dünyada ayakta tutan şeydir." Elias, Anya'nın yanına sokularak fısıldadı, "Gelenek mi? Bu bir delilik. Yüzyıllar önce kalması gereken bir barbarlık." Anya, not defterini sıkıca tutuyordu. "Korkunç bir hikaye olacak, değil mi Elias?" Kenji ise meditasyon yapar gibi gözlerini kısmış, etrafındaki enerjiyi anlamaya çalışıyordu.
Onun için her ritüel, insan ruhunun derinliklerine açılan bir kapıydı. Fatima, ormandan topladığı sakinleştirici otları avucunda ezerek kokluyor, gerginliğini yatıştırmaya çalışıyordu. Mili ise büyük babasının günlüğüne son bir kez baktı, içinde Laira'ya dair şifreli notlar ve kasabanın sembollerine benzeyen çizimler vardı. Marius'un yardımcısı, yaşlı ve titrek elleriyle, kasabanın ortasındaki taş platforma siyah, oyma desenli, yıpranmış ahşap bir kutuyu getirdi. Bu kutu, nesillerdir ayinde kullanılıyordu. Zamanın ve dokunuşların izlerini taşıyan parlak, aşınmış yüzeyi, karanlık sırların sessiz bir tanığıydı. "Çekiliş başlayacak," diye ilan etti Marius. "Her aileden bir kişi öne çıksın." Kasabalılar, garip bir düzen içinde kutuya doğru ilerledi. Elias, Anya, Kenji, Fatima ve Millie birbirlerine baktılar. Onlar da, aile, olarak sayılıyorlardı, kasabada geçici olarak kaldıkları süre boyunca oluşturdukları küçük grup, ayin kurallarına göre bir hane idi. İlk önce kasabanın yerlileri sırayla ellerini kutuya sokup, içinden bir kağıt parçası çektiler. Herkesin yüzünde gergin bir bekleyiş vardı. Kağıtları açıp bakmadan, avuçlarında sıkıca tutuyorlardı. Laira'nın geleneği gereği, herkes kağıtları aynı anda açacaktı. Sıra dışarıdan gelenlere geldi. Elias, yaşlı ve titrek elleriyle kutuya uzandı. Parmağının ucu, içerideki soğuk kağıtlara değdiğinde bir ürperti hissetti. Bir kağıt parçası çekip avucunda sıktı. Aynı anda Anya, Kenji, Fatima ve Millie de kendi kağıtlarını çektiler. Marius'un yardımcısı, son kağıtların da çekildiğinden emin olduktan sonra kutuyu kapattı. "Şimdi," diye gürledi Marius. "Açın." Hep birlikte, kasabanın meydanında, kağıtlar hışırtıyla açıldı. Birkaç saniyelik gergin bir sessizliğin ardından, kalabalıkta küçük bir fısıltı yayıldı. Bir aile, Laira'nın en eski ailelerinden biri olan Pritchard'lar, siyah bir işaretin olduğu kağıdı çekmişti. Yaşlı Bay Pritchard, yüzü kireç gibi bembeyaz, titrek elleriyle kağıdı yere düşürdü. Gözleri boşluğa takılmıştı. Eşi ve çocukları fısıltılar içinde geri çekildi. Çocuklarının yüzündeki korku, Elias'ın kalbini buz gibi yaptı. Marius'un sesi bir kez daha yükseldi, "Pritchard ailesi belirlenmiştir. Şimdi sıra ikinci aşamada. Ailedeki her birey, şimdi kendi kağıdını çekecek." Bu, geleneğin en acımasız kısmıydı. Şimdi Pritchard ailesinin her bir üyesi yaşlı adam, karısı ve 3 çocuğu o kutuya ellerini sokacaktı. Aralarından sadece biri, o kara lekeyi tekrar çekecek ve kurban olacaktı. Pritchard ailesi, adeta bir trans halindeydi. Çocuğun biri hıçkırarak ağlamaya başladı. Elias, öfkeyle Marius'a döndü. "Bu bir canavarca. Bunu durdurmalısınız." Marius'un gözleri karanlıklaştı. "Bu bizim geleneğimiz, yabancı. Buna saygı duyacaksın, yoksa." Cümlesini tamamlamadı ama tehdit havada asılı kaldı. Anya, titreyen ellerle fotoğraf makinesini kaldırdı, ancak kasabanın yaşlıları ona keskin bakışlar fırlattı. Gözlerinde, "Bunu yapmaya cüret etme," anlamı vardı. Kenji, derin bir nefes alıp verdi. Bu kadar doğrudan, bu kadar ilkel bir ritüele daha önce tanık olmamıştı. Fatima'nın elindeki otlar, artık sakinleştirici olmaktan çıkmış, avucunda ezilmiş toz haline gelmişti. Millie'nin aklında ise büyük babasının günlüğündeki şu cümle yankılanıyordu: "Laira'nın kanı. Laira'nın toprağı." Pritchard ailesi, teker teker kutuya yaklaştı. Her biri, kendi kaderlerinin ipini çekecekti. Bekleyiş, dayanılmaz bir gerilime dönüştü. Pritchard ailesinin 5 üyesi, meydanın ortasındaki o uğursuz siyah kutunun önünde diz çöktü. Kasaba halkı nefeslerini tutmuştu. Sessizlik o kadar yoğundu ki, dağlardan gelen rüzgarın eski taş binaların arasında ıslık çalışı bir ağıt gibi duyuluyordu. Marius Blackwood, buz gibi bir sesle komutu verdi, küçükten büyüğe. "Gelenek böyle buyurur." Ailenin en küçüğü, 6 yaşındaki Leo, annesinin elini bırakıp öne çıktı. Titreyen minik elini kutunun karanlığına daldırdı ve bir kağıt çekti. Ardından 10 yaşındaki ablası Clara, sonra ağlamaktan gözleri kan çanağına dönmüş anne Elena ve en son, ailesini koruyamadığı için omuzları çökmüş olan baba Thomas. Kağıtlar açıldığında, meydanda bir uğultu yükseldi. Siyah işaret, Thomas'ın elindeydi.
Bir anlık rahatlama ve hemen ardından gelen korkunç bir suçluluk duygusu Elena'nın yüzünden geçti. Çocuklar babalarına sarıldı, ama kasabanın infazcıları onları hızla ayırdı. İşte tam o anda, Elias Thorne artık dayanamadı. "Durun," diye bağırdı. Sesi, profesörlük yıllarının otoritesini taşıyordu. Bu adamın suçu ne? Sadece bir kağıt parçası mı onun ölüm fermanı? Marius, Elias'a yavaşça döndü. "Bu bir ceza değil, profesör. Bu bir denge. Toprak talep eder, biz veririz. Eğer vermezsek, Lyra yok olur. Senin o, modern, dünyan burayı korumaz." Anya, kamerasını gizlemeyi bıraktı. "Bu bir cinayet ve dünya bunu izleyecek," diye haykırdı. Ancak bir adım attığında, iki güçlü kasabalı kolundan kavradı. Kamerası yere düşüp parçalandı. Kenji, oturduğu yerden yavaşça ayağa kalktı. Yüzünde garip bir kabulleniş vardı. "Marius," dedi yumuşak bir sesle. "Dengeden bahsediyorsun. Ama bu dengenin sadece kanla kurulduğuna emin misin? Belki de bu kutu, sadece korkunuzun bir hapishanesidir." O sırada Millie, kalabalığın arasından sıyrılıp kutunun yanındaki taşa elini koydu. Büyük babasının günlüğündeki çizimi buradaki kabartmayla karşılaştırıyordu. "Marius," dedi sesi titreyerek. "Büyük babam, o buraya geldiğinde piyangoyu o mu çekti? Günlüğünde, gönüllü bir kurban, zinciri kırar, yazıyor. O kaçmadı, değil mi? O kendini feda etti." Marius'un gözlerinde ilk kez bir tereddüt belirdi. Büyük baban bir yabancıydı, Millie. Ama Lyra'nın ruhunu anlamıştı. O gün toprağı o doyurdu. Thomas Pritchard, kasabanın infaz kayasına doğru sürüklenirken, kasaba halkı yerden taşlar toplamaya başladı. Bu, Jackson'ın öyküsündeki o ilkel ritüelin en vahşi anıydı. Ancak bu kez farklı bir şey oldu. Fatima, avucunda ezdiği şifalı otları ve yanında getirdiği eski bir tüt suyu ateşe verdi. Yoğun, morumsu bir duman meydanı kaplamaya başladı. "Bu duman zihninizi açacak," diye bağırdı. "Korkunuzun yerine gerçeği görün." Dumanın etkisiyle kasabalıların bir kısmı duraksadı. Ellerindeki taşlar yere düştü. Elias, fırsattan istifade Thomas'ı tutan adamların üzerine atıldı. O kaos anında, Millie kutuyu kaptığı gibi yere fırlattı. Kutu parçalandı ve içinden sadece kağıtlar değil, 100 yıllık kemik parçaları ve paslı bir anahtar döküldü. Meydan bir anda savaş alanına döndü. Gelenekçiler ile dumanın etkisiyle ne yaptığını sorgulayan genç kuşak birbirine girdi. Elias, Anya, Kenji, Fatima ve Millie, Pritchard ailesini de yanlarına alarak ormana doğru koşmaya başladılar. Arkalarından Marius'un öfkeli sesi yankılanıyordu, "Kaçamazsınız. Lyra peşinizi bırakmayacak. Kan borcu ödenmeden güneş batmayacak." Ormanın derinliklerine daldıklarında, sis onları yuttu. Millie, elindeki o paslı anahtarı sıkıca tutuyordu. Büyük babasının günlüğündeki son sayfa aklındaydı, anahtar, kilidi değil, gerçeği açar. Dağın altındaki mağarada, piyangonun asıl sahibi uyuyor. Pritchard ailesini de yanlarına alarak ormana doğru koşmaya başladıklarında, arkalarından Marius'un öfkeli sesi yankılanıyordu, "Kaçamazsınız. Lyra peşinizi bırakmayacak. Kan borcu ödenmeden güneş batmayacak." Ormanın derinliklerine daldıklarında, sis onları yuttu. Millie, elindeki o paslı anahtarı sıkıca tutuyordu. Büyük babasının günlüğündeki son sayfa aklındaydı, anahtar, kilidi değil, gerçeği açar. Dağın altındaki mağarada, piyangonun asıl sahibi uyuyor. Ancak şu an için, asıl sahibi aramaktan çok, hayatta kalmak zorundaydılar. Ormanın labirent gibi ağaçları, kararan gökyüzünün altında devasa, tehditkar silüetlere dönüşmüştü. Ayağın altındaki çamur, her adımı zorlaştırıyor, fısıltılarla dolu rüzgar, kasabanın hışırtılarıyla karışıp zihinlerinde yankılanıyordu. Thomas Pritchard, omuzlarında hala piyangonun yüküyle, çocukları Leo ve Clara'yı korumak için elinden geleni yapıyordu. Elena ise şokun etkisindeydi, sadece kocasına ve çocuklarına kenetlenmiş, sessizce koşuyordu. Anya, yaralı koluna rağmen çevik bir şekilde ilerlemeye çalışıyordu. Kamera gitmişti ama zihnine kazıdığı görüntüler, öfkesini körüklüyordu. "Görmüş olmalılar," diye fısıldadı Elias'a. "İnfaz kutusunu kırdığımızı gördüler. Peşimizdeler." Elias, yaşının verdiği yorgunluğa rağmen, tarihçi içgüdüsüyle etrafını dikkatle inceliyordu. Lyra'nın geleneği kan üzerine kurulu.
Onlar için bu sadece bir isyan değil, kutsal bir anlaşmayı bozmak demek. Birden, ağaçların arasından hışırtılar geldi. Kenji, Zen felsefesinin getirdiği sükunetle etrafına bakındı. Bizi takip ediyorlar. Sayıları fazla değil ama her yeri biliyorlar. Mili, büyük babasının günlüğünü sıkıca tutarak önde gidiyordu. Anahtar cebinde ağırlık yapıyordu. Dağ mağarasına gitmeliyiz. Büyük babamın notları, o bir çözüm biliyordu. Fatima, etrafındaki bitkilere dokunarak ilerliyordu. Hızla birkaç yaprak toplayıp çiğnedi. Bu bölgede geceleri ortaya çıkan bir tür uyku otu var. Eğer hazırlıklı değillerse, dumanımız onları daha da sersemletmiş olabilir. Ama uzun sürmez. Derin bir vadiye indiklerinde, orman daha da karardı. Aniden, ağaçların arkasından kasabanın gençlerinden oluşan bir grup fırladı. Ellerinde meşaleler ve ilkel mızraklar vardı. "Kaçamazsınız, hainler," diye bağırdı içlerinden biri. "Laira'nın kanını döktünüz." Grup dağıldı. Leo ve Clara, annelerinin arkasına saklandı. Elias, elindeki sopayı kaldırıp birine savurdu. "Çocukları rahat bırakın. Bu bir gelenek değil, cinayet." Anya, parçalanmış kamerasının kalan keskin kenarını eline alıp bir saldırganın yüzüne çizdi. Çığlık atarak geri çekildi adam. Anya, acıya rağmen zaferle gülümsedi. Gazeteci içgüdüsü değil, hayatta kalma arzusu onu yönlendiriyordu. Kenji, inanılmaz bir çeviklikle mızrak sallayan bir adamın saldırısından kurtuldu. Adamın mızrağını havada yakaladı, kendi hareket enerjisini kullanarak adamı etkisiz hale getirdi. "Şiddet sadece daha fazla şiddeti doğurur," dedi sakin ama kararlı bir sesle. "Ama bu, sizin seçiminiz değil." Fatima, cebinden çıkardığı bir avuç tozu meşale alevine fırlattı. Koyu, dumanlı bir patlama yaşandı, meşalenin alevi anlık olarak kör edici bir parıltıyla parladı ve saldırganları şaşırttı. "Bu bitki sizi birkaç dakika boyunca sersemletecek," diye bağırdı. Bu kargaşadan faydalanan Millie, Pritchard ailesini de sürükleyerek kaçışa önderlik etti. Bu taraftan, büyük babamın günlüğünde bu yol vardı. Pritchard ailesi, özellikle küçük çocuklar, bu şiddetli çatışmanın ortasında şoka girmişti. Thomas, karısını ve çocuklarını korumaya çalışırken bir kasabalı tarafından itilerek yere düştü. Ayağı burkulmuştu. "Devam edin," diye bağırdı Thomas, acıyla kıvranarak. "Çocukları kurtarın." Elena tereddüt etti. Kocasını bırakmak istemiyordu. Ancak Millie onu yakaladı. "Şimdi değil Elena. Onları kurtarmalıyız." Elias, Thomas'ı kaldırmak için eğildi. Ama bir mızrak darbesiyle kolundan yaralandı. "Koşun," diye haykırdı. "Ben onları oyalarım." Anya ve Kenji, Elias'ın yanında kalarak kasabalıları engellemeye çalıştı. Ancak sayıları çok fazlaydı ve karanlık ormanda avantaj kasabalılardaydı. "Devam et Millie," diye bağırdı Kenji, bir yandan da bir saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışırken. "Onları mağaraya götür." Fatima, koşarken arkasına baktı. Elias, Anya ve Kenji'nin mücadelesini gördü. Bir karar verdi. Çantasından son tütsüleri çıkardı. "Onlara zaman kazandıracağım," dedi Millie'ye. "Sen de şu anahtarı kullan ve şu lanetli döngüyü kır." Fatima, arkasını dönüp saldırganlara doğru koştu, elindeki tütsüleri yakarak daha yoğun bir duman perdesi oluşturdu. Bu, arkadaşlarının kaçması için son bir şanstı. Millie, Elena, Leo ve Clara, can havliyle koşmaya devam ettiler. Arkalarında silah sesleri, çığlıklar ve dumanın keskin kokusu kalmıştı. Elias, Anya, Kenji ve Fatima'nın ne durumda olduklarını bilmiyorlardı. Belki de bu, onların son fedakarlığıydı. Dağın eteğine ulaştıklarında, Millie'nin büyük babasının günlüğündeki çizime uyan, gizli bir mağara girişi buldular. Giriş, kadim bir taş kapıyla kapatılmıştı. Kapının üzerinde, Laira'nın sembollerine benzeyen garip, oyma desenler vardı. Tam ortasında ise, paslı anahtarın gireceği büyüklükte bir delik duruyordu. Elena, titreyen ellerle Millie'ye baktı. "İçeride ne var Millie? Bu canavarca ritüeli durdurabilir miyiz?" Millie, anahtarı deliğe soktu. Paslı metal, eski taşın içinde ağır ağır döndü. Kilit gıcırdayarak açıldı. Taş kapı, derin bir gürültüyle içeri doğru açıldı ve karanlık bir geçit ortaya çıktı. "İçeride ne varsa," dedi Millie, gözleri kararlı bir şekilde karanlığa bakarken, "bu korku dolu geleneği bitirmenin yolu o." Mağaranın içinden, soğuk ve esrarengiz bir hava akımı yüzlerine vurdu.
Bu, Laira'nın en derin sırrının kalbiydi. Ve onlar, bu sırrı açığa çıkarmak üzereydiler. Millie, Elena ve çocuklar içeri adım attıklarında, mağaranın tavanından sarkan kristallerin zayıf, fosforlu bir ışık yaydığını gördüler. Mağara doğal bir oluşumdan ziyade, sanki bir tapınak gibi yontulmuştu. Duvarlarda binlerce isim kazılıydı, her biri piyangoda kurban edilen bir isimdi. Millie'nin gözü bir isme takıldı, Silas Vance. Büyük babası. Adının yanında bir not vardı, son gönüllü. Millie, bak, dedi Elena fısıldayarak. Mağaranın merkezinde, devasa bir ağacın köklerini andıran ama taştan yapılmış bir heykel duruyordu. Heykelin kucağında ise gerçek, canlı ve nabız gibi atan siyah bir kütle vardı. Kasabanın inandığı o, bereket, aslında toprağın altında beslenen karanlık bir parazit gibiydi. Piyango ile verilen her kan, bu kütleyi canlı tutuyordu. Tam o sırada, mağaranın girişinde gölgeler belirdi. Marius Blackwood ve peşindeki birkaç kasabalı içeri süzüldü. Marius'un yüzü, mağaranın ışığında iyice korkunç görünüyordu. Ama yalnız değildi, arkasında elleri bağlı bir şekilde Anya ve Elias'ı sürüklüyorlardı. Kenji ve Fatima ise henüz ortada yoktu. Oraya dokunma, küçük yazar, diye gürledi Marius. O, Laira'nın kalbi. O durursa, hepimiz dururuz. Toprak kurur, evleriniz başınıza yıkılır. Anya, bağırarak araya girdi. Bu bir yalan, Millie. Büyükbaban bunu durdurmaya çalışmış. O kütle bir tanrı değil, bir lanet. Marius, elindeki hançeri Thomas'ın eşi Elena'ya doğru savurdu. Piyango tamamlanmalı. Madem babası kaçtı, kurban bu kez çocuklardan biri olacak. Millie elindeki paslı anahtara baktı. Heykelin göğsünde, anahtarın tam oturacağı bir boşluk daha vardı. Ama oraya ulaşmak için Marius'u ve adamlarını geçmesi, belki de hayatını tehlikeye atması gerekiyordu. Millie'nin elindeki anahtar, sadece bir metal parçası değil, nesillerdir süregelen bir korkunun son anahtarıydı. Marius üzerine doğru atılırken, mağaranın tavanından aşağı bir gölge süzüldü. Bu Kenji'ydi. Mağaranın üst dehlizlerinden sızmayı başarmıştı. Kenji, Marius'un bileğini havada yakalayıp onu yere savururken bağırdı. Şimdi Millie, döngüyü kır. Aynı anda mağaranın girişinde bir parlama oldu. Fatima, elinde kalan son patlayıcı toz karışımını kasabalıların ayaklarının dibine fırlatarak devasa bir sis bulutu oluşturdu. Anya ve Elias, kargaşadan faydalanıp ellerindeki ipleri bir kaya parçasına sürterek kopardılar. Anya, yerdeki ağır bir taşı kaptığı gibi kendisini tutan adamın diz kapağına indirdi. Millie, o siyah, nabız gibi atan kütleye doğru koştu. Marius yerden kalkmaya çalışırken, yapma. Hepimizi öldüreceksin, diye feryat ediyordu. Ama Millie, büyük babasının günlüğündeki o son cümleyi hatırladı, korkuyla beslenen her şey, cesaretle kurur. Millie, paslı anahtarı heykelin göğsündeki boşluğa soktu ve tüm gücüyle çevirdi. Bir anlık mutlak sessizlik. Sonra, mağaranın derinliklerinden gelen bir çığlık değil, derin bir nefes verme sesi duyuldu. O siyah kütle, Millie'nin dokunuşuyla birlikte çatlamaya başladı. İçinden karanlık değil, binlerce yıldır hapsedilmiş beyaz bir ışık sızıyordu. Kristaller parlamaya, duvarlardaki binlerce isim ışıldamaya başladı. O ışık Marius'a ve diğer kasabalılara çarptığında, üzerlerindeki o vahşi hırs ve körü körüne bağlılık bir toz bulutu gibi dağıldı. Marius dizlerinin üzerine çöktü, ellerine baktı ve sanki ilk kez ne yaptığını görüyormuş gibi dehşetle sarsıldı. Bitti, dedi Elias, yaralı kolunu tutarak öne çıkarken. Piyango sona erdi. Mağara sarsılmaya başladı ama bu bir yıkım değil, özgürleşmeydi. Grup, Pritchard ailesini de yanına alarak hızla dışarı çıktı. Günün ilk ışıkları dağların arkasından sızarken, Laira kasabası artık farklı görünüyordu. O kasvetli, ağır hava dağılmış, kuş sesleri duyulmaya başlanmıştı. Anya, parçalanmış kamerasını yerden aldı, içindeki hafıza kartı hala sağlamdı. Bu hikaye tüm dünyada yankılanacaktı. Elias, büyük babasının onurlu sonunu öğrenmiş olmanın verdiği huzurla Millie'nin omuzuna dokundu. Kenji ve Fatima, kadim bir kötülüğün nasıl iyileştirilebileceğini bizzat görmüşlerdi. Thomas Pritchard, ailesine sarıldı. Artık kimse kağıt çekmek zorunda kalmayacaktı. Millie, dağın eteğinden kasabaya son kez baktı.
Cebindeki paslı anahtarı ormanın derinliklerine, bir daha kimsenin bulamayacağı bir yere fırlattı. Gelenek ölmüştü, artık sadece özgürlük vardı.